Selamlar sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Ben Tugay. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Çok güzel bir mobil oyunla da beraberiz. Bugün son zamanlarda mobil futbol oyunları arasında dikkat çekmeye başlayan Soccer Clash 2026'ya seninle birlikte yakından bakacağız. Bu oyun klasik 11-11 futbol deneyimi sunmak yerine daha hızlı, daha arcade ve daha rekabetçi bir yapı tercih etmiş. Özellikle kısa sürede maç yapmak isteyen mobil oyuncuları hedeflemişler. Oyunun temel mantığına gelecek olursak Soccer Clash 2026 aslında klasik futbol oyunlarından biraz daha farklı. Yani burada tam saha futbol yerine daha çok hızlı bir düellolar üzerine kurulu bir sistem bulunuyor. Oyuncular hem şut çekebiliyorlar hem de kaleciyi kontrol edebiliyorlar. Kaleci otomatik de kendini kontrol edebiliyor ama siz de sağa sola atlayabiliyorsunuz. Bir tarafta gol atmaya çalışırken diğer tarafta rakibin şutlarını kurtarmanız da gerekebiliyor. Bu sistem özellikle eski Football Strike oyunlarına oldukça tanıdık gelebilir oynadıysanız. Ancak Soccer Clash 2026 bunu biraz daha modern efektler ve ilerleme sistemiyle sunmuş diyebilirim. İlk izlenimlerime gelecek olursak oyuna ilk girdiğinizde dikkat çeken şey sadelik oluyor. Arayüz karmaşık değil. Ana menüde direkt olarak maçlara girip oynamaya başlayabiliyorsunuz. Bu da özellikle mobil oyuncular için büyük bir avantaj. Çünkü çoğu futbol oyununa onlarca menü ve etkinlik arasında kaybolmanızı neden olabiliyor. Soccer Clash 2026 ise sizi birkaç dakika içerisinde maçın içine sokabiliyor. Bundan önce de bir öğretici ekranı oynuyorsunuz. O da kısa bir ekran zaten. Mobil oyuncuların büyük kısmı zaten otobüste, okulda veya kısa molalarda oyun oynadığı için bu yapı bence mantıklı duruyor. Çünkü artık günümüzde kimse çok aşırı rekabetçi oyunları oynamıyor. Çünkü birçoğu da hileci dolu. İşte adam kayırma falan dolu yani. Bu yüzden ben de tercih etmiyorum çoğu rekabetçi oyunu artık. Oynanışına gelecek olursak bence oyunun en güçlü tarafı oynanış kısmı. Çünkü şut mekanikleri oldukça basit. Parmağınızı sürükleyerek topa yön veya falso verebiliyorsunuz. Tek parmakla da oynayabilirsiniz oyunu oturduğunuz yerde. Başlangıçta kolay gibi görünse de üst seviyelerde rakipler gerçekten zorlaşmaya başlayabiliyor. Özellikle kalecinin hamlesini okuyup ters köşeyi göndermek gerekiyor. Aynı şekilde kaleciyken de rakibin nereye vuracağını tahmin etmeniz gerekiyor. Bu nedenle oyun tamamen refleks ve tahmin savaşına dönüşmüş. Bazı mobil futbol oyunlarında oyuncu kendini sürekli yapay zekaya karşı oynuyormuş gibi hissedebiliyor. Burada ise rakibin davranışlarını okumak önemli hale gelmiş. Bu da oyuna rekabet hissi katmış. Grafiklerine bakacak olursak benim gözümden grafikler tadında oyun devrim yaratmıyor. Yani şimdi burada EFC Mobile veya elektronik futbol seviyesinde bir kalite beklememek lazım. Oyunun amacı gerçekçi futbol simülasyonu olmak değil zaten. Daha çok hızlı ve eğlenceli maç deneyimi sunmak, sizleri eğlendirmek adına kurulmuş bir oyun. Buna rağmen oyuncu animasyonları da fena değil benim gözümden. Özellikle son güncellemelerde yeni voley animasyonları ve daha akıcı hareketler eklendiği belirtilmiş. Oyun içerisinde de oynarken bunları gördüm. Gerçekten güzel görünüyor. Mobil cihazlarda performans açısından da oldukça akıcı çalışıyor. Bu da önemli bir avantaj tabii. İlerleme sistemine bakacak olursak oyunda lig sistemi bulunuyor. Kazandıkça kupa kazanıyorsunuz ve üst liglere çıkıyorsunuz. Ayrıca çeşitli ekipmanlar ve yükseltmeler de açabiliyorsunuz. Bu noktada oyun biraz klasik mobil oyun mantığına giriyor. Daha fazla oynadıkça karakterlerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Özel şutlar açabiliyorsunuz ve farklı yükseltmeler oluşturulabiliyor. Bu sistem oyuncuya uzun vadeli hedef sunmuş. Çünkü sadece maç yapmak değil, aynı zamanda hesabınızı geliştirmek de önemli hale gelmiş. Bir de topluluk görüşlerinden bahsedeyim sizlere. Ben çok ilginç buldum. Çünkü Türkiye'de tabii mobil oyun toplulukları çok fazla yok ama Avrupa'da gerçekten takip edebileceğiniz Reddit forumları gibi birkaç tane oyuncu topluluğu, mobil oyuncu topluluğu forumları da bulunuyor. Şimdi insanların yorumlarına baktığımız zaman ilginç bir tablo gördüm ben burada. Birçok oyuncu oyunun eğlenceli ve bağımlılık yapıcı olduğunu söylemiş. Özellikle kısa maç yapısı beğenilmiş. Ancak bazı oyuncular üst seviyelere çıktığında işlerin değiştiğini düşünmüşler. Örneğin bazı kullanıcılar belirli bir kupa seviyesinden sonra yükseltme satın almadan ilerlemenin zorlaştığını belirtmiş. Bu da önemli bir detay. Güzel bir detay vermişler. Pay to win tartışması da tamamen şöyle aslında. Mobil futbol oyunlarında en büyük problem zaten genellikle pay to win sistemleri oluyor. Soccer Clash 2026'da da bu eleştirilerden tamamen kaçabilmiş değil. Bazı kullanıcı yorumlarında özellikle yüksek seviyelerde ödeme yapan oyuncuların avantaj elde ettiği söylenmiş. Elbette bu durum her oyuncunun deneyiminde aynı olmayabilir. Zaten pay to win olmayan oyun artık günümüzde de çok az. Ancak rekabetçi mobil oyunlarda güçlendirme sistemleri bulunduğu zaman bu eleştiri kaçınılmaz oluyor ve insanları soğutuyor oyundan. Eğer tamamen ücretsiz oynayan bir oyuncuysanız bir noktadan sonra ilerleme hızınız çok düşecektir. Bunu biliyoruz zaten. Bu yüzden oyuna başlarken bunu da bilmenizi istedim. Diğer futbol oyunlarıyla kıyasladığımız zaman şimdi burada dürüst olmak lazım.
Soccer Clash 2026 şu an elektronik futbol veya EFC Mobile'ın rakibi olamaz. Çünkü hedefleri farklı. Elektronik futbol daha gerçekte futbol deneyimi sunuyor. FC Mobile ise lisanslı takımlar ve dev içerikler havuzuna sahip ama bunların da çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü o serverları çok delaylı, yüksek kartları açan sizleri çok çabuk dövebilir, yetmezmiş gibi bir de hile açıyorlar. Yani bunları da bilmenizde fayda var. Mobil oyuncular arasında yapılan tartışmalarda da zaten en çok önerilen oyunlar hala elektronik futbol, FC Mobile ama bir de DLC var. Bunu da katabiliriz. Bunlar gösteriliyor ama ben hiçbirini oynamıyorum. Oynayacağımı da zannetmiyorum. Soccer Clash 2026 ise daha çok ben 3 dakika içinde maç yapmak istiyorum diyen oyuncular için tasarlanmış. Bu yüzden rakibi aslında futbol strike tarzı hızlı hareket futbol oyunları. Artıları var mı diye soracak olursanız şimdi oyunun güçlü yanlarını toparlayalım. Hızlı ve akıcı maçlar var. Öğrenmesi çok kolay, kontroller çok basit, rekabet hissi gerçekten yüksek. Mobil cihazlarda iyi performans gösterir. Kısa oyun seanslarına uygun yapısı bulunuyor. Sürekli güncelleme alıyor olması da artı bir avantaj. Tabii ki de eksileri var mı? Ya eksileri şöyle. Bir süre sonra tekrar hissi oluşturabilir. Sürekli 1v1 maç yapacaksınız çünkü. İçerik çeşitliliği sınırlı. Bazı oyuncular da pay to win olduğunu düşünmüşler. Bunu da katalım. Gerçek futbol simülasyonu arayanları tatmin etmeyecektir. Lisanslı takım ve oyuncu çeşitliliği konusunda da büyük rakiplerin gerisinde kalıyor. Sonuca gelecek olursak şimdi peki Soccer Clash 2026 oynanır mı? Bence oynanır, eğlenmek için çok eğlenceli. Ama doğru beklentiye girerseniz oynanır. Şimdi siz elektronik futbol, EFC Mobile gibi bir hayransanız, buna benzer bir oyun bekliyorsanız zaten mobilde hiçbir zaman gelmeyecek. Yani gelirse de önümüzdeki bir 5 yıl içerisinde falan çıkar. Fakat hızlı maçlar, refleks tabanlı düellolar ve birkaç dakikalık eğlence alıyorsanız Soccer Clash 2026 da gayet keyifli bir seçenek. Benim puanım 10 üzerinden 7. Türkçe dil desteğini de katarsak 7.5-8'i bulur. Gayet iyi bir puan verdiğimi düşünüyorum. Mobilde kısa süreli futbol eğlencesi arayanlar için güzel bir alternatif. Videomuz da buraya kadardı sevgili dostlar. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, kendi düşüncelerinizi de belirtmeyi, yorumlarda yazmayı unutmayın. Destek olmak isterseniz de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. En büyük destek zaten videoyu izlemenizdir. Ama yine de yeni telefona da destek olmak isterseniz Buy No Game linkim de açıklamalar kısmında sevgili dostlar. Hoşçakalın. Bir sonraki mobil oyun incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. Hush.